İlk başta Yeni Şafakspor. Yani son dakikada gelen bir gol, 90+5 son dakikalarda gelen bir gol. Daha sonra geriye çekilen ve Kasımpaşa'nın atak yapmasına müsaade eden bir Fenerbahçe gördük ve daha sonra zaten Fenerbahçe gol yedi. Oyunun son kısmını hoca nasıl yorumlar? Teşekkür ederim. So you guys scored a goal in the last minute, but after scoring the goal, you guys sat back and let them attack. And thus, Kasımpaşa scored the equalizer. So how do you evaluate the last part of the game? Yeah, you know, the goalkeeper was very high on the pitch. He played a diagonal ball. We don't stop the cross. This is our big problem, you know. We don't stop the crosses. We get goals after crosses. Beşiktaş, 2 goals. Alanya, 1 goal. Göztepe, 1 goal. Kasımpaşa, first game, 1 goal. Kasımpaşa tonight, 1 goal. So many, you know. And we speak about it, we analyze it, we train it. But then we don't do it. You know, it's not easy to stop every cross, but the mentality should be that we have to try hard to block every cross. You know, it's a big pity, yeah. But this is the truth. You know, it's not about dropping, because if they play a diagonal ball, the goalkeeper plays a diagonal ball. Of course, you have to drop. If we don't drop, we don't defend. We have to defend altogether. So this was not the problem. But the problem is we don't stop the crosses. Kaleci çok öndeydi ve diagonal bir top oynadı. Biz de ortayı engelleyemedik. Bizim problemimiz bu. Yapılan ortalardan çok fazla gol yiyoruz. Beşiktaş maçında 2 gol yemiştik. Alanya maçında 1 gol yedik. Göztepe maçında 1 gol yedik. Kasımpaşa'ya karşı oynamış olduğumuz ilk maçta 1 gol yemiştik. Bugün ikinci maçta yine bir orta sonrası gelen topta golü yedik. Çok fazla gol yiyoruz ortalardan. Also Başakşehir. We don't stop the Aynı şekilde Başakşehir'de de ortayı engelleyemedik. There are so engelleyemedik. many, you know, so many. Çok fazla var. Biz bunu konuşuyoruz, bunu analiz ediyoruz, bunu çalışıyoruz ama sahaya gelince bunu yapamıyoruz. Tabii ki her ortayı durdurmak kolay değil ama en azından mentalitemizin şu olması gerekiyor. Ortayı engelleyebilmek için her şeyi yapabilmemiz gerekiyor, yapmamız gerekiyor. Çok yazık oldu bugünkü sonuç ama işin gerçeği de bu. Aslında biz geri çekilmedik. Kaleci böylesine diagonal bir uzun top oynadığı zaman zaten takım olarak geriye çekilmeniz gerekiyor. Yoksa savunamazsınız. Problem bu değildi. Problem ortayı engelleyememekti. Süha Gür Anadolu Ajansı. Daha önce sakatlık sınırında oldukları gerekçesiyle bazı oyuncuları oynatmadığınızda şahit olmuştum. Bugün de Kerem Aktürkoğlu gole ihtiyacınız olduğu süreçte forma giyemedi. Bu şekilde bir tercih miydi yoksa taktiksel miydi? Teşekkür ederim. So in the previous matches I've seen you you didn't play some players because they were in the verge of getting injured, so you wanted to protect them. And today during the match you needed to score a goal, but you didn't put Kerem in. So what was the reason? Was it to protect him, not to get injured, or was it a tactical decision? No, we wanted first of all to play with Talisca and Nenad in the second half, because we had to change the system. We are obliged to change the system. We had no central defenders, nearly no central defenders on the pitch anymore. So playing with 2 strikers and having just, let's say, 2 slots after the half time, it's not easy, you know, to put everybody inside. So the idea was from the very beginning, the idea before the match was to bring Kerem, but then we decided to bring CG and to bring Fred for Izo. So it was just not enough space, not enough slots anymore today. Bizim ilk başta istediğimiz şey şuydu. İkinci yarıya başlarken Talisca ve Nene'yi birlikte oynatmaktı. Çünkü ikinci yarıya başlarken sistemimizi değiştirmek zorunda kaldık. Çünkü elimizde neredeyse hiç stoper kalmamıştı. Dolayısıyla önde 2 forvet olarak kendileriyle oynamak istedik. Aynı zamanda İlk yarıda daha devreye gelirken 2 tane oyuncu değişiklik hakkımızı kullanmak durumunda kaldık. Dolayısıyla bunu bu şekilde karar vermek durumunda kaldık. Bizim oyuncu değişikliklerimizi erken kullanmamız istediğimiz herkesi sahaya süremememize sebep oldu. Aslında maçın başında, maç başlamadan önce aklımızdaki fikir oyunun ilerleyen bölümlerinde Kerem'i oyuna sokmaktı ama gidişata bakınca da sahadaki gelişen olaylar sonucunda da Sici'yi ve İsmail yerine de Fred'i koymaya karar verdik. Oyuncu değişiklikleri
haklarınızda olduğu zaman tabii ki kolay olmuyor sizler için. We had just one slot, because first half we had to change twice. E, After the halftime, Sadece just bir one kere switch. durdurma hakkımız kalmıştı çünkü ilk yarıda 2 kere oyunu durdurmuştuk. Milliyet skorer Egemen Çıdar. Hocam Şikincer'in olmaması başlı başına Fenerbahçe için önemli bir kayıp. Yerine oynattığınız Çağlar Soyuncu sakatlandı ve onun yanında oynayan Osterwolde de sakatlandı. Bu oyuncuların bir süre sahadan uzak kalması durumunda savunma altında planınız ne yönde olacak? Teşekkürler. Coach, the absence of Skriniar is a big loss, and Çağlar was playing instead of him. He got injured as well. Osterwolde was playing with him. He got injured as well. So in case those players will be out for a while, what will your plan be for the defensive line? Yeah, they will be out for a while because everybody has big problems. Talisca injured, Ederson injured, Skriniar injured, Alvarez injured. So we have the situation, but we have to do the best out of it. We stick together because this is the period, I think, till the national break. We have all to stick together. We have to find solutions. We have to collect some points, and then after we will be there, till the end, 100%. We can't hide. This is very important. I spoke to the team. I told them, of course, we are all disappointed. It's normal. If you score in minute 95 and you concede in minute, 101, 2, everybody is disappointed. But the only thing I don't want to see and I don't want to feel is that now we put the head under the ground. We must be there. I must be the train, the locomotive. I have enough power to do that, and then we succeed. Bu oyuncular bir süre olmayacaklar. Büyük bir problem bizim için. Ederson, Talisca, onların da sakatlıkları var. Alvarez sakat, Skriniar sakat. İçinde bulunduğumuz durum bu ama bizim yapmamız gereken şey mevcut koşullarda elimizden gelenin en iyisini yapmamız gerekiyor. Birlik olmamız gerekiyor. Milli araya kadar oynayacağımız maçlarda birbirimize sıkı sıkı sarılıp birlik olup çözüm bulmamız gerekiyor ve bu süreçte puanlar almamız gerekiyor. Sonuna kadar %100'ümüzle orada olmamız gerekiyor. Çünkü saklanamayız. Oyuncularımla da konuştum. Hepimiz hayal kırıklığı yaşıyoruz dedim. Çünkü 90+5'te bir gol atıp sonrasında 90+11'de gol yerseniz tabii ki herkesin hayal kırıklığı yaşıyor olması normal ama söylediğim bir şey var ki oyuncularıma şunu görmek ve hissetmek istemiyorum. Kafamızı kuma gömmememiz gerekiyor. Ben her şeyden önce bu trenin bir lokomotif olarak her şeyimi vereceğim. Bu gücü ve enerjiyi sağlayacağım ve hep birlikte başaracağız. Buyurun Cüneyt Bey. Lig Radyo Cüneyt Kaşeler. Fenerbahçe bu seneye kadar böyle kırılmaların ardından toparlanamadığı için şampiyonluğu kaybetti. Kendisi mental olarak camianın şu an lideri olarak neler söylemek istiyor hem taraftarlara ve bundan sonrası için umut etmek istiyor insanlar. Bir de üçlü oynama konusu çok konuşuluyordu ama Levent ve Mert geçen sene Mourinho ile üçlü stoperde oynuyorlardı. Bundan sonra onu görme ihtimalimiz nedir? Kendisi biraz bahsetti aslında flash interview'da ama teşekkürler. So, Coach, two questions. First one is that when we look at the previous years, Fenerbahçe had difficulties to bounce back after the breaking points. So, as you being the leader of the club, the team, so what kind of message would you like to give? Because people are They want to have hope. So, what kind of message would you like to give to the fans? What you mean with breaking points or comeback, or what you mean exactly? Bouncing back after breaking points in the league, like turning points. So, standing up again. So, in the past, Fenerbahçe couldn't do that. So, what kind of message would you like to give to the fans to give them some hope? Yeah. And the second question is that about playing with the back three. Last year when Mourinho was here, Levent and Mert Müldür, they were playing with back three. So do you think that you might play with this system in the following matches? So the message is clear. The message is that we will fight till the end, because, we are strong. 6 injuries, 7 injuries, doesn't matter. We are there, It's part of the game. Unfortunately, if you lose this kind of players, it's hard. But the promise we can give is that we do everything. We do everything till the end, and we are there. They see it. We are there, even if sometimes we need to stick together. There are difficulties during a season. Till now, everything was good. Now, since
since a few days, since a few, I would say, weeks, we feel, yeah, we are struggling. Energy level is a little bit struggling. What we have to survive till the national break. We have to survive because then Alvarez will be back. Most probably Skriniar will be back. All the injuries of tonight will be back. And till then, it's time for others to, for us together to stick together, and we will try to find the solutions. Because, of course, now we could cry, we could say we are struggling, but I think this is my strong belief that in every difficulties, in every negative situation, you can also look on both sides and try to see the glass is half full and not half empty. No, I forgot the first question. Playing with back three, because Levent and Mert Müldür last season they played with back three as the center backs. So Yeah. what is your opinion on it? Yeah, you saw that at the beginning, even if we had the two injuries, we stick to the back four, the first half. And played with Matteo as a central defender and Efe, the central defender, but it was, for my taste, a little bit too open because Matteo is not used to play a central defender in a back four. That's why he was very high. He moved more like a 6. I was a little bit concerned to be too open. And you see this team, this team is like in the halftime we switched the system. We never trained the back three. We never did. So just sometimes if we want to simulate an opponent probably. But we really never spoke about the back three, and the second half you see. Everybody was in the right positioning, everybody was immediately aware of the 3-5-2 we played. We put a lot of pressure, we scored the goal. It's a pity that we could not win this game, because I think that this victory would have been the most beautiful, I think, in this season so far, due to all the circumstances, Mesajım şu: bizler sonuna kadar savaşmaya devam edeceğiz. Bizler güçlüyüz. Evet, şu anda 6-7 sakatımız olabilir ama bizler için fark etmez. Çünkü bu da işimizin bir parçası. Tabii ki kolay değil bu oyuncuları kaybetmek ama en azından şunun sözünü her zaman veriyorum. Bizler her zaman elimizden gelenin en iyisini yapacağız ki bunu da yapıyoruz. Taraftarlar da bunu görüyorlar. Bizlerin birlik olması gerekiyor. Tabii ki bu süreçte zorluklar yaşayabiliyoruz sezon içerisinde ki aslında şu son döneme kadar işler iyi gidiyordu bizler için ama son birkaç gündür, belki birkaç haftadır biraz enerji seviyesi anlamında sıkıntılar yaşıyoruz. Ama milli araya kadar hayatta kalacağız, üstesinden geleceğiz ve milli aradan sonra kuvvetle muhtemel Alvarez, Skriniar ve bu akşam sakatlanan oyuncular geri dönecekler. Bu süreçte elimizde olan oyuncularla birlik olmamız gerekiyor ve çözümler bulmamız gerekiyor. Evet, istesek biz de ağlayabilirdik bu durumları dile getirip ama benim inancım bu ki bizler güçlüyüz. Her negatif durumda aslında durumun iki yüzünü de görmeniz gerekiyor. Bardağın dolu tarafını görmeniz gerekiyor, boş tarafını değil. İkinci soruyla ilgili şunu söyleyebilirim. Aslında başta şunu gördünüz, 2 sakatlık sonrası hala dörtlü oynamaya devam ettik. Matteo ve Yiğit Efe stoper pozisyonunda oynadılar ama Matteo çok fazla dörtlü sistemde oynamaya alışık olmadığı için de çok 6 numara gibi hareket etti sahada. Bu durumda biraz beni endişelendirdi, rakibe çok fazla boşluk verme anlamında. İkinci yarıda sistemimizi değiştirdik ki bu sistemi daha önce hiç çalışmamıştık. Yani tabii ki zaman zaman rakibi çekmek için bu şekilde dizildiğimiz olmuştu ama hiçbir zaman üçlü oynama üzerine oyuncularımla konuşmamıştık. Ama sahada oyuncuların bunu çok iyi bir şekilde uyguladığını gördük. Herkes hemen doğru bir şekilde pozisyon aldı. Saha içerisinde 3-5-2'de çok baskılı bir oyun oynadık. Golü de bulduk. Bu maçı kazanmış olmamamız bizler için çok üzücü. Çünkü belki de şartları düşündüğümüz zaman bu sezonki en güzel galibiyet olurdu bu maçı kazansaydık. Buyurun Devrim Bey. İyi akşamlar. Devrim Cengi, Beyaz TV. Fenerbahçe Ocak ayında 3 tane golcüsünü gönderdi. Bunların yerine golcü almadı. Hocaya o zaman sorduğumuzda şunu söylemişti. Biz demişti üstesinden geliriz demişti. Ve gerçekten de daha sonraki maçlarda çok fazla sıkıntı yaşanmadı. Dolayısıyla da eleştiri olmadı. Şimdi bundan sonra yaşanacak olan her puan kaybında mutlaka gündeme gelecektir bugün olduğu gibi. Dışarıda taraftarlar neden bu takım golcü almadı diye tepki gösterenler var. Sosyal medyada yorumcular
Hoca bu konuda yani sezon sonuna kadar bu işin üstesinden gelebilecek mi? Fenerbahçe bir pişmanlık yaşayacak mı hoca? Neden biz golcü almadık diye. Bu konuda hocanın net ve samimi olarak düşüncelerini rica ediyorum. Coach, in January, the club sold its 3 strikers and didn't sign a striker after that. And when we asked you this situation in the past, you said that you were going to handle this situation. And after that, the team managed to win the game, so the club was not criticized because of that. But in every point lost, people will be speaking about it. People will say that our club should have signed a striker. Why they didn't sign a striker? So do you think that you will be able to handle this situation till the end of the season, or do you think that, if honestly, do you think that maybe the club might regret not signing a striker in January? Of course, I will handle the situation. Of course, we have so many solutions, you know, and it's not a problem because we are scoring nearly in every in every match. We are scoring. We have a lot of chances. Sometimes we score, sometimes we don't score. You know, we scored a few goals in Trabzon. We scored in Kocaeli. So also tonight we had a few opportunities to score. We scored one goal that normally is enough to win the games. It's not a topic, and critic is normal in football. You know, it's absolutely normal if you don't win the games. It's normal. It's part of the game, and we have to handle it. Tabii ki bu durumla başa çıkabileceğim, bu durumun üstesinden gelebileceğim. Çünkü elimizde çok fazla çözüm var. Bu konuda bir problemimiz yok. Zaten neredeyse her maçta gol atıyoruz. Maçlarda bazen gol atabilirsiniz, bazen atamazsınız. Ama Trabzon maçında goller attık, Kocaeli Spor maçında goller attık. Bugün de girmiş olduğumuz pozisyonlar var. Bir gol attık ama zaten normal koşullarda bir gol maçı kazanmanız için yetmeli. Dolayısıyla konunun bu olduğunu düşünmüyorum. Eleştirilerinde normal olduğunu düşünüyorum. Kazanamadığınız zaman her zaman eleştiri olur. Bununla da başa çıkmanız gerekir. And in general, we have to look forward, you know, not always back. This is very important. Aynı We have zamanda always to look forward. her zaman geriye değil ileriye bakmamız gerekiyor. Zaman yok. We have no time to look back, you know. Geriye bakacak zamanımız yok. Son bir soru alalım, buyurun. Beril Böke Play Spor, üst üste gelen darbeye bağlı olmayan sakatlıkları teknik ekibiniz ve sağlık ekibiniz nasıl açıklıyor? So how do you explain the consecutive injuries which happened without any contact? Oh, so many games, you know. I mean, it's clear. You know, I think now, since I'm here, it was the 34th game for us. A lot of tension, lot of stress, a lot of traveling. The pitch was slidey today, you know. Ederson, for example, he slided. He will be out 3 weeks. So in the Europa League we will play with Tarek because Mert is not on the list. Talisca is injured. Because also Jadon, you know, after the throw-in, he felt the hamstring. Or it's football, you know, it's part of. But I never run away, you know. As I told you before, we stick together, we find solutions. Some players, they didn't play so much the last weeks. Now they have the chance. We are like a small family now, staff, players all together. Until the national break, we will find solutions, and after we are there. You know, important is that we are in a good mood after the national break. So now is the job to keep the mood high, and that's it. Çok fazla maç oynamaya bağlıyorum bu durumu. Çok net. Çünkü ben geldiğimden beri 34 tane maç oynadık. Düşündüğünüz zaman çok fazla gerginlik, stres, seyahat, bu tarz durumlar oldu. Aynı zamanda bugün de zemin kaygandı. Ederson da kaydı ve bir sakatlık yaşadı. 3 hafta bizimle olamayacak kendisi. Avrupa Ligi maçında Tarık'la oynamak durumunda kalacağız. Çünkü Mert listede değil. Talisca bir sakatlık yaşadı. Jadon da bir taç atışı sonrası hamstringinde bir sıkıntı hissetti. Ama futbol bu tarz şeyler oluyor futbolda. Ben asla durumdan kaçmam. Belirtmiş olduğum gibi bizim yapmamız gereken şey birlik olmak ve kendi içimizde çözümler üretmek. Şu ana kadar çok fazla oynamamış, son dönemlerde en azından çok fazla forma şansı bulamamış oyuncular şans bulacak. Bizler şu anda küçük bir aileyiz, oyuncular ve teknik heyet olarak. Belirtmiş olduğum gibi bizim yapmamız gereken şey çözümler bulmak. Önemli olan modumuzun düşmemesi, milli araya kadar ve milli ara sonrasında da iyi bir modda olmak bizim için çok önemli. Bizim işimiz bunu sağlamak olacak.
Çok teşekkürler arkadaşlar. İyi akşamlar dileriz. Teşekkürler. İyi akşamlar.